Bugünkü videomuzda yeryüzünü sarsan ve tarih boyunca en büyük yıkımlara yol açan dünyanın en büyük depremlerine göz atacağız. Bu depremler sadece binaları ve şehirleri değil, insan hayatlarını da derinden etkilemiştir. İşte dünya tarihinde kaydedilmiş en büyük depremler. 11 Nisan 2012 tarihinde Endonezya'nın Sumatra adasının kuzeyinde Banda Aceh ve Meulaboh kentleri arasında 8,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, kıyıdan birkaç yüz kilometre açıkta gerçekleştiği için büyük bir tsunami'ye neden olmadı. Deprem, Banda Aceh ve Meulaboh kentlerinde hafif yapısal hasara neden oldu. Hafif sarsıntılar Hindistan'ın Mumbai ve Avustralya'nın Brum kentlerine kadar hissedildi. Depremden dolayı 2 kişi doğrudan hayatını kaybetti, 8 kişi kalp krizinden öldü ve 12 kişi de yaralandı. 15 Ağustos 1950 tarihinde Doğu Tibet ve Assam'ı vuran 8,6 büyüklüğündeki deprem, bölgeyi sarsarak en az 1500 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Deprem yer çatlakları, büyük heyelanlar ve kum volkanları gibi birçok yıkıcı etkiye yol açtı. Depremin etkisi o kadar şiddetliydi ki, Çin'in Sichuan ve Yunnan eyaletleri ile Hindistan'ın Kolkata kentine kadar hissedildi. Depremden kaynaklı büyük heyelanlar nehirleri tıkadı. Nehirler tıkanan enkaz duvarlarını aştığında oluşan dalgalar birkaç köyü sular altında bırakarak yüzlerce insanın hayatını aldı. Merkez üssü Tibet'te olmasına rağmen deprem genellikle Assam-Tibet depremi veya Assam depremi olarak adlandırılır. Deprem, Hint levhasının Avrasya levhasına çarptığı ve altına daldığı noktada, gezegendeki kıta levhalarının en şiddetli çarpışmalarının kesiştiği noktada meydana geldi. 4 Şubat 1965 tarihinde Aleut Adaları'nın ucu açıklarında meydana gelen 8,7 büyüklüğündeki deprem, bölgede büyük bir sarsıntıya neden oldu. Deprem, 10 metre yüksekliğinde bir tsunami'ye yol açarak kıyı bölgelerini vurdu. Büyük boyutuna rağmen, depremin uzak konumu nedeniyle hasar nispeten azdı. Depremden etkilenen bölgelerde can kaybı ve maddi hasar yaşanırken, tsunami kıyı şeridinde bazı hasarlara neden oldu. 31 Ocak 1906 Ekvador ve Kolombiya kıyılarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem, bölgeyi sarsarak 500 ila 1500 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Depremden sonra oluşan güçlü tsunami, Orta Amerika kıyıları boyunca yayılarak San Francisco ve Japonya'yı bile etkiledi. Deprem, Nazca plakası ile Güney Amerika plakası arasındaki sınır boyunca gerçekleşmiştir. 27 Şubat 2010 tarihinde Orta Şili'yi vuran 8,8 büyüklüğündeki deprem ve tsunami, bölgeyi sarsarak en az 500 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Doğal afet 800 bin kişiyi evsiz bıraktı ve 1,8 milyondan fazla kişiyi etkiledi. Deprem ve tsunami'den kaynaklanan toplam ekonomik kaybın 30 milyar dolar olduğu tahmin edildi. Deprem, Maule bölgesinin kıyılarında meydana geldi ve başkent Santiago'da dahil olmak üzere ülkenin büyük bir kısmında hissedildi. Depremden sonra oluşan tsunami, kıyı bölgelerini vurdu ve büyük hasara neden oldu. 4 Kasım 1952 tarihinde Kamçatka Yarımadası'nın doğu kıyılarında meydana gelen 9,0 büyüklüğündeki deprem, tarihte kaydedilen ilk 9 büyüklüğündeki deprem oldu. Deprem, bölgede 13 metre yüksekliğe ulaşan bir tsunami'ye yol açarak büyük bir yıkıma neden oldu. Her ne kadar depremden dolayı can kaybı yaşanmasa da, tsunami'den kaynaklanan maddi hasar oldukça fazlaydı. Özellikle Hawaii'de tsunami dalgaları büyük tahribata yol açtı. Teknelerin karaya fırlatılması, evlerin çarpışması, iskelelerin yıkılması ve yol döşemelerinin sürüklenmesi gibi birçok olay gerçekleşti. Maddi hasarın bugünkü parayla 11,12 milyon dolara ulaştığı tahmin edilmektedir. 11 Mart 2011 tarihinde Japonya'nın Tohoku bölgesinde 9,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yıkıcı bir tsunami'yi tetikledi ve büyük çaplı bir nükleer felakete yol açtı. Bu deprem, 15.700'den fazla kişinin ölümüne, 4.600'den fazla kişinin kaybolmasına, 5.300'den fazla kişinin yaralanmasına ve 130.900'den fazla kişinin yerinden edilmesine neden oldu.
Deprem, Fukushima Daiichi nükleer santralindeki nükleer reaktörlere de zarar vererek tarihin en büyük nükleer felaketlerinden birine yol açtı. Bu deprem, Japonya'da şimdiye kadar kaydedilen en büyük depremdi ve tahmini 309 milyar dolarlık hasara mal oldu. Deprem, Pasifik ve Kuzey Amerika plakaları arasındaki sınır olan Japonya çukuru yakınlarındaki bir fay hattında meydana geldi. Depremden sonra haftalar boyunca bölgede güçlü artçı sarsıntılar meydana geldi. Depremden kaynaklanan tsunami dalgaları, Hawaii, Kaliforniya ve Galapagos adalarına kadar ulaştı. Deprem, uzaktaki Antarktika'da bile buz kütlelerinin kopmasına neden oldu. 26 Aralık 2004 tarihinde, tarihin en büyük 3. depremi meydana geldi. 9,1 büyüklüğündeki bu deprem, Endonezya'nın Sumatra adası açıklarında gerçekleşti ve Hint Okyanusu'nda 30 metreyi aşan yıkıcı bir tsunamiye yol açtı. Güneydoğu Asya ve Doğu Afrika'daki 10 ülkede deprem ve ardından gelen tsunami nedeniyle toplamda yaklaşık 300 bin kişi öldü veya öldüğü varsayıldı. 8 ila 10 dakika süren depremin ardından oluşan tsunami, aralarında Endonezya, Tayland, Hindistan, Sri Lanka, Bangladeş, Myanmar, Malezya ve Maldivlerin bulunduğu 14 ülkede 5 milyona yakın insanı evsiz bıraktı. Tsunami felaketinden en çok etkilenen ve depremin merkez üssüne en yakında bulunan Endonezya'nın Aceh bölgesinde 170 bin kişi yaşamını yitirdi. 27 Mart 1964 tarihinde Alaska'da 9,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem, Kuzey Amerika tarihindeki en büyük deprem ve dünyada kaydedilen en büyük ikinci deprem olarak kabul edilir. 128 kişinin hayatını kaybettiği bu depremde yaklaşık 311 milyon dolarlık maddi hasar meydana geldi. Bu deprem, Kuzey Amerika ve Pasifik plakaları arasındaki sismik olarak aktif bir fay boyunca gerçekleşti. Sarsıntı yaklaşık 3 dakika sürdü. 22 Mayıs 1960 tarihinde Şili'nin Valdivia kentini vuran 9,5 büyüklüğündeki deprem, tarihin en büyük depremi olarak kayıtlara geçmiştir. Bu yıkıcı afet, yaklaşık 1655 kişinin hayatını kaybetmesine, binlerce kişinin yaralanmasına ve milyonlarca kişinin evsiz kalmasına neden olmuştur. Deprem sonucu oluşan tsunami, 10 bin kilometrelik alana yayılarak Hawaii, Japonya ve Filipinlere kadar ulaştı. Dev dalgalar sonucu Hawaii'de 61, Japonya'da 138, Filipinler'de de 32 kişi yaşamını yitirdi. Güney Şili'de 550 milyon dolarlık maddi hasar meydana gelmiştir. Deprem, Nazca levhasının Güney Amerika levhasının altına battığı Peru-Şili çukurunda meydana gelmiştir. Bu depremler, tarihsel olarak kaydedilmiş en büyük ve en yıkıcı doğal afetler arasında yer almaktadır. Tektonik aktivitenin ve plaka hareketlerinin insan yaşamı üzerindeki etkilerini göstermesi açısından önemlidirler. Depremler, insanlık tarihi boyunca var olan ve ne yazık ki can ve mal kayıplarına yol açan doğa olaylarıdır. Bu olguyu tamamen engellemek elimizde olmasa da, depremin yıkıcı etkilerini en aza indirmek ve kayıpları minimize etmek için yapabileceğimiz çok şey var. Bu videonun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.